Milattan önce 14. ve 13. yüzyıllarda bugünkü Suriye'nin kıyı şeridindeki Ras Şamra höyüğünde arkeologlar beklenmedik bir keşif yaptılar. 1929'dan itibaren sürdürülen kazılar sonucunda gün yüzüne çıkan Ugarit şehri yalnızca bir Tunç çağı liman kentinin yıkıntıları değildi. Tapınak arşivlerindeki kil tabletler binlerce yıl boyunca toprak altında gizli kalmış bir yazın birikimini ortaya çıkardı. Bu tabletlerdeki metinler, Ugaritçe yazılmış mitler, destanlar ve ritüel belgeler, Mezopotamya mitolojisi ile İbranice kutsal kitap arasındaki boşluğu dolduran en önemli filolojik kanıt topluluğunu oluşturmaktadır. Ugarit bu araştırma için neden bu denli belirleyicidir? Çünkü o, coğrafi, kronolojik ve dilbilimsel açıdan tam bir köprü noktasında konumlanmaktadır. Coğrafi olarak Ugarit, Mezopotamya ile Kenan arasındadır. Babil mitlerinin Levant kıyısına ulaştığı yerdir. Kronolojik olarak Tevrat metinlerinin şekillenmesinden önceki döneme aittir. Dolayısıyla mitin İbranice redaksiyonundan önceki biçimini yansıtır. Dilbilimsel açıdan ise Ugaritçe, Batı Semitik dil ailesinin en eski belgelenmiş üyesidir ve İbranice'nin en yakın akraba dillerinden biridir. Bu nedenle Adem kökünün Sümer-Akat ortamından İbrani teolojisine geçişini kavramak isteyenler için Ugarit zorunlu bir durak niteliği taşımaktadır. Ugarit panteonunun başında El yer alır. Ugarit mitolojisinde El, tanrıların babası, ezeli sakallı olan yani yaşlılığın simgesi, mutlak hükümdar tanrıdır. O, Mezopotamya'daki Anu'nun Batı Semitik karşılığıdır. Mutlak, erişilmez, göğün zirvesinde doğrudan müdahaleden çok hükmüyle yöneten. İbranice'deki El, Allah adının en temel kökü, bu Ugarit tanrısından türemiş ya da onunla ortak bir Proto-Semitik köke dayanmaktadır. Bu paralellik akademik konsensus dahilindedir. Elin yanında Ugarit panteonunun etkin gücü Baal'dir. Fırtınanın, yağmurun ve verimliliğin tanrısı. Baal, Enlil'in Batı Semitik mirasçısıdır. O, Tevrat ortamındaki en önemli rakip tanrıdır. İbrani peygamberlerin en çok mücadele ettiği politeist anlayış. Baal'ın Enlil çizgisi üzerindeki bir figür olması, monoteist sistemdeki şeytan anlayışının bu katmandan da beslendiğini ortaya koymaktadır. İnsanın Ugarit panteonundaki yerini saptayabilmek için Akhat anlatısına, Kirta destanına ve özellikle Ugarit tabletlerindeki insan yaratılışı bölümlerine başvurmak gerekmektedir. Ugarit edebiyatında bağımsız bir insan yaratılışı miti, Mezopotamya anlatılarına benzer ayrı bir destan mevcut değildir. Ancak bu durum Ugarit ortamının insan anlayışının zayıf olduğuna işaret etmez. Aksine insan kavramı Ugarit metinlerinin dokusuna öylesine işlemiştir ki onu aktarmak için ayrı bir mite ihtiyaç duyulmamıştır. Ugarit tabletlerinin Adem araştırması açısından en kritik bölümü Marie-Christine Korpel'in çalışmalarında ön plana taşıdığı Hurun mitidir. Milattan önce 13. yüzyılın sonlarına tarihlenen bu metin tam biçimiyle elimizde olmamakla birlikte mevcut parçalar ve transkripsiyon çalışmaları onun ana çizgisini ortaya koymaktadır. Anlatının yapısı şöyledir. Tanrı elin egemenliğini ele geçirmek isteyen kötücül tanrı Hurun meclisten kovulur. O zehirli bir duman yaratarak ağaçları kurutur. Özellikle yaşam ağacına zarar verir. Tanrı El bu kötülüğe karşı Adım adlı bir figürü gönderir. Admin'in görevi Hurun'la savaşmak, yaşam ağacını yeniden kazanmak ve ölümsüzlüğü kurtarmaktır. Ancak Hurun kendini bir yılana dönüştürür. Yılan Adım'ı ısırır. Bu ısırık Adım'ı ebediyen ölümlü kılar. Sonunda Hurun zorlanarak ölüm ağacını kökünden sökmek durumunda kalır. Ama iş işten geçmiştir. Bu anlatının yaratılış kitabı ile olan benzerlikleri üzerinde durmak gerekmektedir. Zira bu yüzeysel bir benzerlik değildir. Her iki anlatıda Adım ya da Adem adlı bir figür yer alır. Her iki anlatıda bir ağaç, yaşam ağacı, merkezi bir rol üstlenir. Her iki anlatıda bir yılan insanı ölümlü kılar. Her iki anlatıda kötücül tanrısal figür yılana dönüşür ya da yılanla özdeşleşir. Her iki anlatıda Adem bu kötücül güç karşısında yenilgiye uğrar ve ölümsüzlüğünü yitirir. Ancak iki anlatı arasındaki farklar da göz ardı edilemez. Ugarit versiyonunda Adım kötücül güçle savaşmak üzere gönderilmiş etkin bir figürdür.
kurban değil, savaşçıdır. İbranice yaratılış kitabında ise Adem edilgen bir varlıktır. Kendisine bir yasak verilmiş, bir varlık tarafından aldatılmıştır. Bu fark teolojik açıdan önem taşımaktadır. Ugarit versiyonunda insan, ilahi plana etkin katılan bir varlıktır. İbranice versiyonunda ise sınava tabi tutulan, itaat ya da itaatsizliği üzerinden yargılanan bir varlıktır. Korpel bu karşılaştırmayı temellendirerek yaratılış kitabındaki yılan ile Ugarit mitindeki Hurun arasında doğrudan bir mitolojik sürekliliğin var olduğunu savunmaktadır. Bu görüş akademik literatürde ciddi tartışmalara konu olmuş, henüz konsensüse ulaşmamış olmakla birlikte güçlü bir varsayım olarak değerlendirilmektedir. Ugarit anlatısındaki Adem figürünün niteliklerini sistematik biçimde okumak gerekmektedir. Birincisi, bu Adem gerçek anlamıyla bir özel ad olarak kullanılmaktadır. Bu, Adem kökünün Akad mitolojisindeki anonim ilk insan anlayışından çıkıp artık kişisel bir ada dönüştüğünün Batı Semitik dünyada belgelenmiş en erken örneğidir. İkincisi, bu Adem tanrısal bir görev için gönderilmiştir. O, halife kavramının prototipik biçimidir. Üçüncüsü, bu Adem yaşam ağacıyla bağlantılıdır. Ağacın korunması onun varoluş amacını oluşturmaktadır. Dördüncüsü, bu Adem kötücül güç tarafından yenilgiye uğratılır ve ölümlü hale gelir. Bu, cennetin yitirilmesi motifinin Kenan versiyonudur. Bu niteliklerin bütünlüklü bir örüntü olarak yaratılış kitabındaki Adem anlayışıyla örtüşmesi o denli sistematiktir ki bunu bağımsız bir rastlantıyla açıklamak akademik açıdan savunulamaz. Ya Ugarit miti yaratılış kitabının doğrudan kaynağı olmuştur ya da her ikisi de aynı öncül mitolojik havuzdan büyük olasılıkla Akad Babil geleneğinden bağımsız biçimde beslenmiştir. Korpel birinci görüşü desteklemektedir. Araştırmacıların büyük çoğunluğu ise ikinci görüşü daha ihtiyatlı bulmaktadır. Her iki okumanın ortak noktası şudur: Adem anlayışı İbranice kutsal kitap içinde icat edilmemiştir. O, önceki bir mitolojik katmandan gelmiştir. Ugarit mitolojisinin Adem anlayışına katkısını kavrayabilmek için yalnızca Hurun mitine değil, Ugarit panteonunun başındaki El figürünün İbranice El, Elohim ve Allah anlayışına geçişini de incelemek gerekmektedir. Çünkü bu geçiş olmadan Adem'in konumunu anlamak mümkün değildir. Ugarit metinlerindeki El, ezeli olan, yaratıcı, ataların atası olarak nitelendirilir. O, Tanrılar Meclisi'ni toplayan, son kararı veren ve insanlık üzerindeki yazgıyı belirleyen varlıktır. İbranice El, Allah, Elohim ve Adonai adlarının tümünün kökü bu Ugarit tanrısıyla ya doğrudan aynı kökene sahiptir ya da aynı Proto-Semitik El kökünden gelmektedir. Bu akademik konsensüs dahilindedir. Ugarit'teki El ile İbranice Elohim arasındaki geçiş monoteizm öncesi dönemde başlamıştır. Erken İsrail dininin önde gelen araştırmacılarından Mark S. Smith, In the Origins of Biblical Monotheism adlı çalışmasındaki analiz, İbranice monoteizmin şekillenme sürecinde Kenan Panteonundaki El, Baal ve Astarte gibi figürlerin ya benimsendiğini, ya reddedildiğini ya da dönüştürüldüğünü ortaya koymaktadır. El benimsenmiştir. O, Tanrı'nın Kenan adı olmuştur. Baal ise reddedilmiştir. Yabancı tanrı olarak kodlanmıştır. Bu seçici benimseme süreci, Mezopotamya'daki Anu'dan Allah'a dönüşümün Kenan versiyonunu oluşturmaktadır. Bu süreçte Adem'in yeri nedir? Elin benimsenmesiyle birlikte elin yaratıcı rolünün de İbranice Allah'a geçtiği düşünüldüğünde Ugarit mitindeki el tarafından gönderilmiş Adem anlayışının Allah tarafından yaratılan Adem anlayışına dönüşüm yolu görünür hale gelir. Ugarit anlatısında Adem, el tarafından gönderilmiş bir savaşçıdır. Allah'ın planını uygulamak üzere yeryüzüne giden varlıktır. İbranice yaratılış kitabında ise Adem, Allah tarafından doğrudan yaratılmış bir varlıktır. Artık gönderilen değil, yaratılandır. Bu fark, gönderilen ile yaratılan arasındaki mesafe, monoteist teolojinin politeist mite uyguladığı en köklü yeniden çerçeveleme işlemini temsil etmektedir. Son olarak, Ugarit mitindeki kötücül figür Huru'nun adının etimolojisine bakmak gerekmektedir. Zira bu, araştırma açısından kritik bir nokta oluşturmaktadır. Ugaritçe, Hırn kökü, Arapça aynı kaynağa dayanan bu kök, inatçı,
dik başlı, sözü geçmez ve isyankar anlamlarını taşımaktadır. Bu kök, Batı Semitik dillerin tamamında farklı biçimlerde belgelenmiştir. Kur'an'da iblisin karakter özellikleri eski Sami mitolojilerindeki bazı semantik ve teolojik motiflerle karşılaştırmalı olarak ele alındığında daha geniş bir anlam çerçevesi ortaya çıkmaktadır. Bakara suresinin 34. ayetinde geçen Eba ve Stekbere yani reddetti ve büyüklük tasladı ifadesi Ugarit mitolojisinde yer alan Hurun ya da Horon figürünün karakter özellikleriyle karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırma Andre Kakot, Maurice Nizitscher ve Andre Hörtmer'in 1974 yılında Paris'te yayımlanan Texte Ugaritik adlı çalışmasında ele alınan Ugarit metinlerine dayandırılmaktadır. Araf suresinin 12. ayetinde iblisin "ben ondan üstünüm" diyerek secdeyi reddetmesi kibir ve mutlak itiraz davranışı olarak yorumlanır. Bu davranış biçiminin eski Sami dillerindeki heren kökünün semantik alanıyla ilişkilendirildiği ileri sürülür. Bu kökün anlam alanı inat etmek, dik başlılık göstermek ve öfkeye de karşı çıkmak şeklinde açıklanmıştır. Bu dilsel analiz Martin Erzamit'in 2002 yılında Brill tarafından yayımlanan A Comparative Lexical Study of Quranic Arabic adlı çalışmasına dayanmaktadır. Karşılaştırmalı mitoloji perspektifinde ise Atrahasis destanında insanlığı yok etme kararında ısrar eden baş tanrı Enlil'in uzlaşmaz ve değişmeyen tavrı Lambert ve Millard'ın 1969 yılında Oxford University Press tarafından yayımlanan Atrahasis, The Babylonian Story of the Flood adlı çalışmasında ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Bu yapı Ugarit mitolojisindeki Hurun figürü ve Kur'an'daki iblis anlatısıyla birlikte değerlendirildiğinde reddetme, kibir ve isyan ekseninde tekrar eden bir karakter tipolojisi oluşturduğu ileri sürülmektedir. Bu üç figürün Enlil, Hurun ve İblis'in aynı mitolojik çizgi üzerindeki dönüşümler olduğu tezi, Ugarit edebiyatı üzerine yapılan araştırmalarda giderek daha güçlü bir konum kazanmaktadır.